Bu kapanacak birazdan. Yazılımı yükledik. Bakalım ne olacak? Yine aynı uyarı hatası verecek mi? Bakalım. Start veriyorum. Verdim. 62'de takılıyordu. Yeniden merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda ne yapmıştık? Bu anakartta sorun vardı. Bu gördüğünüz TPU kontrolcüsü ve yanındaki çip sorunluydu. Tahmin ediyorum, yine tahmin ediyorum diyorum. Bu gördüğünüz çip içi boş. Yani yazılımı silinmiş. Ben böyle tahmin ediyorum. Bu sebeple bu anakart orijinal BIOS ile çalışmıyordu. Geçici olarak düzeltmiştik bunu. Yani burada gördüğünüz kontrolcü ve çipi devre dışı bırakıp BIOS'ta yazılımla anakartı stabil hale getirmiştik. Yani her türlü fonksiyonu çalışabiliyordu. Şimdi anakartı varsayılan ayarlara getirmek için şimdi bu çipe yeniden yazılım atacağız. Eğer başarabilirsek inşallah. Bunu da bu elimde gördüğünüz aparat sayesinde yapacağız. Bu aparatı daha önceden gördüğünüzü zannetmiyorum. Yani benim tarafımdan gördüğünüzü zannetmiyorum. Buradaki çipi sökmeden bu aparatla bu işlemi yapabilecek miyiz? Bu aparatı bu şekilde çipin üzerine tam paralel gelecek şekilde montajını yapıyorum. Bakın. Bu şekilde bastırıyorum. Ve bastırdığımda pinler 8 adet bacağa temas ediyor. Haliyle kabloyla EPROM'a veri gönderebiliyor. Yani sökmeye gerek kalmadan. Eskiden mandal vardı. Şimdi mandal sıkıntılı oluyordu. Bu biraz daha pratik, daha kolay, daha verimli. Bunu bu şekilde kullanacağız. Önce benim elde ettiğim bu çipe ait olduğunu düşündüğüm yazılımı tekrar yükleyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bilmiyorum. Bu 15 saniye sonra kapatma durumu olacak mı? Hep birlikte bakalım. Şimdi EPROM yazılımını açtım. EPROM'u USB'ye takıyorum. Aparatı çipin doğru bacaklarına montajını yapıp yani elimle bastırıyorum. Bakalım çipin modelini okuyabileceğiz mi? Evet, şimdi okudu. Okudu. Bu şekilde yazılım atacağım. Başka türlü çözümü yok. Şimdilik iyi gibi. Bir de yazılımın yükleyeceğimiz şu olacak zannedersem. Bunu da gösteririm de. Vakit kaybetmeden. İyi, şimdilik okuyor. Sil diyelim. Sil diyelim. Siliyor. Yaz diyelim bir de gösterip. Evet. Yazılımı yükledi. Bakalım ne olacak bilmiyorum. İnşallah başarmışızdır. EPROM'la yazma işini bitirdik. Şimdi
bu çipi sökelim. Bunu alalım kenara. Daha önce bize 15 saniyelik uyarı hatası veren çipi tekrar takalım. Bakalım başarabilmişiz mi? Unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu çipin tırnağı vardır bir tarafta çentik. Çentikle alttaki yuvanın aynı olması gerekiyor. Bunu da unutmayın. Ters takarsanız çipi yakarsınız. Taktık. Az önce ne yapıyordu? Bu anakart çipte yazılım olmadığı için 15 saniye sonra kapatıyordu. Yazılımı yükledik. Bakalım ne olacak? Yine aynı uyarı hatası verecek mi? Bakalım. Start veriyorum. Verdim. 62'de takılıyordu. Takılmadı gibi. Evet, geldi herhalde. Evet, açtı. Evet, açtı arkadaşlar. O 15 saniyelik uyarı yok. Başardık arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi bu çipin, yani şu küçük çipin içindeki yazılım silindiği için anakart hataya düşüyordu. Bize hata veriyordu. Bu sorunu da aşmış olduk. Yani anakart fabrika ayarlarına geri döndü. F1 ile gidelim BIOS'a. Evet. Orijinal BIOS. Tarihte burada. Benim modifiye ettiğim BIOS'ta tarih 2023'tü. Bu orijinal BIOS. Şimdi birileri diyecek ki, bu bizdeki cahiller var ya, iyi biliyorum bunu diyeceklerine. İşte zaten o çipte yazılım eksikti, falandı, filandı. Anakart bu yüzden hata veriyordu. Biliyorsunuz bunlarda kulp bulmak ya da ne bileyim çamur atmak çok kolay. Gerçi ben bunları dikkat almıyorum. Sadece acıyorum. Yazık. Yazık bunlara, yazık. Neyse, hadi bunu da tasdik edelim. Şimdi bu USB'nin içinde Asus'un bu anakarta ait orijinal BIOS'u var. Takalım flash belleği. EZ flash ile BIOS yükleyelim. Orijinal BIOS'u, fabrika BIOS'unu yani. Gidelim EZ flash'a. Gittik. Bu USB flash bellekte Asus'un bu anakarta ait orijinal BIOS dosyası var. Hiç modifiye edilmemiş, ellenmemiş dosya. Seçelim bunu. Bir anda yükledi. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Kapattı kendini. Zaten yüklü olduğu için sağlama toplamı yaptı. Kendi BIOS'uyla orijinal BIOS'u sağlama toplama yaptığında direkt kısa şekilde yüklemeyi tamamladı. Bakalım ekran geliyor mu? Geldi. Evet. Evet. Yine 32 GB RAM'imiz. Yine 3570K işlemcimiz. Sıcaklık değerlerine de bakalım. Böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ha, şunu da belirteyim. Daha önceki videoda yaptığım işlemlerin resimlerini çektim. Zaman bulamadım bunu yayınlamak için. Resimlerinden, yani bu tür TPU çipi ya da TPU kontrol çipi arızalı olan anakartları geçici olarak nasıl kurtarırsınız? Bunu orada anlattım şekille, yazılarla. Tabii bu anlattığım her anakart için geçerli değil. Sadece bu anakart için geçerli. Biraz da bunu kendiniz bulmalısınız. Yani bu TPU'ya ait GUID tablo modüllerini kendiniz arayıp bulmalısınız.
BIOS dosyasında bulmalısınız. İşte bu da biraz tecrübeye dayanıyor. Tecrübe etmeye, bu işlerle uğraşmaya dayanıyor. Yani yurt dışından almayla ya da şunla bunla böyle değil. Birileri diyor ya, hani yine söyleyeyim, yurt dışından alıyormuşum, yurt dışından alıp tekrar ben yayınlıyormuşum. Ya arkadaş, ne kadar cahil bunlar ya. Aklıma geldikçe var ya, gülüyorum bunların haline. Neden gülüyorum? Ya adam Çinli benden yazılım aldı, yazılım. Bu gördüğünüz anakartlar Çin'de üretiliyor. Ey cahiller. Adam benden yazılım aldı, bana anakart hediye etti. Düşünebiliyor musun? Derdin ne? Bunu anlattım eski videolarımda. İşte durum bu arkadaşlar. Bunu da kurtardık. Şimdi bu anakart satılık, onu söyleyeyim. Yani zaten ben bu anakartı satacaktım. Üzerine testler yapıyordum. Satış yaptığım birçok anakartın ilan açıklamasında da bunu belirtiyorum. Test yaptığım anakartlar ya da işlemci, ne bileyim, ekran kartı gibi şeyleri tekrar satışa sunuyorum. Çünkü bu yaptığım işlemlerin hepsi bana bir maliyet. Haliyle bu anakart bana lazım değil. Benim burada yaptığım şey döner sermaye dedikleri. Yani satın alıyorum. Bu donanımların verilerini, bilgilerini sizinle paylaşıyorum. Yani parayı ben ödüyorum. Veriler sizde kalıyor arkadaşlar. Siz öğrenin diye. Siz çabalayın. Siz de aydınlanın diye. Benim bütün derdim bu. Tabii bunu cahillere söylemiyorum. İşte bu sebeple bu anakart satılık. Bu anakartı satın almak isteyen eğer varsa NVMe SSD BIOS yüklü olacak. Bu NVMe SSD destekli hale gelecek. Aynı zamanda BIOS tarihi de 2023 olacak. Her türlü NVMe SSD'yi böyle adaptörle birlikte her türlü, her marka NVMe SSD'yi bu anakarta takıp işletim sistemi kurabilirsiniz. Yani yedekleme sürücüsü olarak değil, dikkat edin. İşletim sistemi bile kurabilirsiniz. Bu şekilde satılık arkadaşlar. Bunun için de iletişim bilgisi vereceğim size. Birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Allah'ın izniyle bunu da başardık. Umarım bu paylaşım sizlere fayda sağlamıştır. Yeni şeyler. Belki de dünyada ilk defa bir bilgiyi daha edindiniz. Ben her türlü hakkımı helal ediyorum. Cahillere değil tabii. Çünkü onlar bu milletin kalkınmasını istemeyen istemezlikçü tayfası. İyi biliyorum onları. Bilinçli kullanıcıları, kanalımı takip edenlerin hepsine hakkımı helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Abone olursanız ben bu ve buna benzer değişik, enteresan içerikleri yayınlamaya devam edeceğim. Yani destek verirseniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.